Yine Türkiye'den çok uzaklardayız. Bulunduğumuz ülke Büyük Okyanus'un güneyinde. Yüz ölçümü 18.376 kilometre kare. Nüfusu 900 bin. Başkenti Suva. Buna. Dünyanın öbür ucu dedikleri yer var ya değerli seyirciler, işte orası burası. Çünkü diğer uca geçtiğinizde gün değişiyor değerli seyirciler. Burası dünyanın öbür ucu. Topraklar bir dönem yamyamların yaşadığı topraklar. Pek çoğumuzun nerede olduğunu bile bilmediği bir ülke Fiji. Okyanusun ortasında, dünyanın pek çok ülkesinden uzakta bir adalar ülkesi. Güler yüzlü insanları, yıl boyu girilebilen berrak denizleri, kilometrelerce uzayan sahilleri, palmiye ağaçlarıyla süslü tarım alanları, yol boyu uzayan şeker kamışı tarlaları, meşhur kumulları, dün ve bugünü ayıran uluslararası gün çizgisi, geleneksel dansları yaşatan insanları, tezgahlarda yerini almış tropikal meyve ve sebzeleri, lezzetli balıkları, ahşap oymacılığıyla hünerlerini sergiledikleri hediyelik eşyalarıyla ilginç bir ülke Fiji. Fiji'nin 322 adası, 522 tane de adacığı var. Bu adalardan ancak 110'unda hayat var değerli seyirciler. Diğerleri ıssız adalar, onlarda hayat hiç yok. Fiji'nin en büyük iki adası ise Viti Levu ve Vanua Levu. Nüfusun çoğunluğu bu iki büyük adada yaşıyor. Fiji'de tropikal ormanlar birbirini takip edip gidiyor. Böylesi manzaraları görmek sıradan ülkede. Fiji bol yağış aldığından yeşilin çok farklı tonları var. Ülke topraklarının %56'sı ormanlarla kaplı. İşte Fiji ormanlar diyarı. Fiji çok güzel sahillere sahip değerli seyirciler. Ülke sahillerinin toplam uzunluğu 1129 kilometre. Turizm ülke ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Yılda yaklaşık 750 bin turist geliyor Fiji'ye. Turizm Fiji'nin can damarı. Tauni Tepesi'ne geldik. Buranın adı Tauni Hill Fort, yani Tauni Tepesi Kalesi. Gerçekten kuş bakışı olarak harika bir manzara seyrediyoruz buradan. Yemyeşil her taraf. Akıp giden nehir Singatoka Nehri. Yerlilerin eskiden düşmanlara karşı kendilerini korudukları bir kale varmış burada. Şu anda bulunduğumuz yerde de şeflerin mezarları var. Önemli şeflerin mezarları var. İnsan etini yer mi? Evet, bu topraklarda yemişler değerli seyirciler. Bu topraklar bir dönem yamyamların yaşadığı topraklar. Evet, yanımızda Killing Stone isimli bir taş var. Ölüm taşı. Buraya da Fijicesini yazmışlar. Düşmanların
taşı diye değerli seyirciler. Evet, bu taş üzerinde düşman esirler öldürülmüş. Daha önceden bu taş dümdüz tek parça bir taşmış değerli seyirciler. İklim şartlarından dolayı kırılmış. Savaş sırasında yakalanan esirler bu taşın üzerine getirilmişler değerli seyirciler. Yatırılmışlar buraya ve kafalarına sert bir ağaç vurulmuş. Kafatası parçalanmış, öldürülmüşler. Ondan sonra da az ileriye götürülüp tanrılarına adanmışlar. Ve ondan sonra da büyük çukurlarda pişirilerek yenmişler değerli seyirciler. Sadece savaş sırasında yakalanan siyahi esirler değil, aynı zamanda bu topraklara ilk gelen misyonerler de, Hristiyan misyonerler de yamyamlara yem olmuşlar değerli seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi siyah beyaz fark etmemiş, yemişler. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir uçuştan sonra Taveuni Adası'na geldik. Taveuni Adası gerçekten güzel bir ada. Deniziyle, havasıyla, yeşiliyle değerli seyirciler bambaşka güzellikte bir ada burası. Bu güzel adada değerli seyirciler bir de uluslararası gün çizgisi var. Evet, bu çizgi çok önemli bir çizgi. Çünkü bu çizginin öbür tarafına geçildiğinde gün değişiyor. Evet, biz de oldukça heyecanlıyız o çizgiyi görmek için. Bugünden düne gideceğiz, dünden bugüne geleceğiz. Bakalım nasılmış zamanda seyahat. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım, yolumuza devam. Uluslararası gün çizgisinin olduğu yere yaklaştık değerli seyirciler. Hemen önümüzde Fiji'nin 3 tane adasından geçiyor uluslararası gün çizgisi. Şu anda bulunduğumuz adaysa Taveuni Adası. Evet, bakalım gün çizgisi nasılmış? Hemen ilerliyoruz. Taveuni Adası'nda uluslararası gün çizgisi. 180. meridyendeyiz değerli seyirciler. 180. meridyen uluslararası gün çizgisini belirliyor burada. Evet, gördüğümüz bu çizgi. Batı taraf bugünü yaşarken doğu taraf, yani çizginin doğu tarafı dünü yaşıyor. Evet, arada incecik bir çizgi var değerli seyirciler. Bu çizgi işte 180. meridyen. Bugün, yani çekim yaptığımız gün değerli seyirciler 26 Mayıs Perşembe. Biz bugünü yaşıyoruz. Peki ben 25 Mayıs Çarşamba'ya nasıl giderim? İşte bir adımda giderim. Şu anda 25 Mayıs Çarşamba günündeyim değerli seyirciler. Evet, burada saatimiz 10.40. 26 Mayıs Perşembe saat 10.40'ı yaşıyorum. Bir adımda zamanda yolculuk yapıyorum gördüğünüz gibi. Bir adım atıyorum. 25 Mayıs Çarşamba 10.40'ı yaşıyorum. Olur mu? Oluyor işte. Evet, bir çizgi. 180. meridyen burada uluslararası gün çizgisini oluşturuyor değerli seyirciler. Ve bir çizgi deyip geçmeyin, gün değişiyor gördüğünüz gibi. Evet, bir adımda gün değişir mi? Değişiyor. Evet, Perşembe'ye hemen gideyim. Değerli seyirciler, 26 Mayıs Perşembe 10.40'ı şu an burada yaşıyorum. Gerçekten çok enteresan bir durumla burada karşı karşıyayız. Adeta zamanda seyahat ediyoruz. Çok hızlı bir seyahat ama bu. Bir de bir ayağımı değerli seyirciler Perşembe'ye, bir ayağımı da Çarşamba'ya
koyayım. Şu anda her 2 günde yaşıyorum gördüğünüz gibi. Her 2 gün yaşanır mı? Evet, gerçekten dünyanın bir tarafı şu anda bugünü yaşarken diğer tarafı hala dünde değerli seyirciler. Bana göre tabii dünde, onlar daha bugünü yaşamaya devam ediyorlar. Yani 25 Mayıs çarşambayı onlar yaşamaya devam ediyorlar. Ben burada perşembeyi yaşarken. Evet, bugün ve dün Japonya, Çin, Rusya, Türkiye, Orta Doğu şu anda hep 26 Mayıs perşembe gününü yaşıyor. Amerika tarafı, Meksika tarafı, Kanada tarafı daha çarşambayı yaşıyor. Siz de bu duyguyu yaşamak isterseniz buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Niçin buraya gelmenizi tavsiye ederiz? Çünkü uluslararası gün çizgisinin geçtiği yerlerde her zaman kara yok. Gerçi Fiji'deki 3 adadan geçiyor ama diğer yerlerde değerli seyirciler hep denizler var. Belki çok az yerde karaya rastlıyordur. Güney kutbundan kuzeye doğru düz bir çizgi de değil. Ülkeler kendilerine göre değiştirmişler uluslararası gün çizgisini. Bazı ülkeler demişler ki ben bugün de kalmak istiyorum. Dolayısıyla orada bir zikzak çiziyor gün çizgisi. Yani doğrusal bir çizgi değil. 180. meridyen Güney kutbundan Kuzey kutbuna kadar dosdoğru çıkmıyor. Dolayısıyla her yerde kara yok değerli seyirciler. Çoğunluğu denizler. Çok ender karalar var. Burada da Fiji'de de 3 tane adadan geçiyor değerli seyirciler. Adalara bakıyoruz. Taveuni, Rabi Adası ve Vanuatu-Levu'dan geçtiğini burada görüyoruz. Dolayısıyla o yüzden Fiji'yi tavsiye ediyorum. Fiji'nin de en meşhuru Taveuni Adası değerli seyirciler. Taveuni Adası'nda bu enteresan duyguyu yaşayabilirsiniz. Yeni yıla da ilk girilen yerler bu çizginin olduğu yerler değerli seyirciler. Uluslararası gün çizgisinin olduğu yerler. Yani hem yeni güne ilk kez bu çizginin olduğu yerde insanlar merhaba diyor, hem de yeni yıla ilk hoş geldin denilen yer burası. İşte bir adım deyip geçmeyin, bir çizgi deyip geçmeyin. Bir adımda, bir çizgide çok şeyler değişiyor değerli seyirciler. Dün ve bugün. Biz en iyisi mi bugünü yaşamaya devam edelim. Dünü yaşamayanlara bırakalım. Saniyeler dakikalar hızla geçiyor ve biz bir programımızın daha sonuna geldik değerli seyirciler. Uluslararası gün çizgisinden 180. meridyenden Fiji'den Allah'a ısmarladık.